Erkeklerin cinsel hayatta yaptığı 10 tane temel hatadan bahsetmek istiyorum. Çiftlerin cinsel hayatlarının uyum içinde devam edebilmesi için bu hatalardan arınmaları gerekli. Her ne kadar kadınlar da bazı hatalar yapıyor olsa da bugün erkeklerin yaptığı hataları ve 10 hatayı mercek altına alıyoruz. Şimdi 10 hatanın ilkine başlayalım. Erkeklerin cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmak istememesi. Çift eğer hamilelik beklentisi yoksa, her ne kadar hamilelik sevincini, müjdesini kadın eşine anlatırken çok mutlu, beden diliyle, gözleriyle ifade etse de eğer kadın gebelik istemiyorsa ve bir gebelik haberi ne yazık ki onun cinsel ilişkiye olan ilgisini, sevgisini olumsuz etkileyebiliyor. Bu noktada kadın korunmak istemediğinde partnerinden korunmasını bekliyor. Çünkü güvenli cinsel yaşam aynı zamanda cinsel yolda bulaşan hastalıklardan korunmanın en pratik yollarından birisidir prezervatif. Erkekler aramıza bir şey girmesin, seni daha çok hissedebilmek istiyorum gibi nedenlerle cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmayı kabul etmez. Bazen de partnerlerine, eşlerine bunu baskı ve ısrarla kabul ettirmeye çalışırlar. Ama burada unutulmaması gereken bir konu var ki eğer partnerinizin, eşinizin tercihine saygı göstermezseniz o zaman çift uyumunda problemler yaşayıp kadının cinsellikten soğumasına neden olabilirsiniz efendim. Gelelim ikinci maddeye. Kısa ön sevişme süresi. Erkekler genellikle cinsel ilişki sırasında sonuca odaklılar. Yani bir an önce rahatlamaya, boşalmaya odaklılar. Kadın ise tam tersi cinselliğin özünde dokunulmaktan, temas etmekten, ön sevişme süresinin uzun olmasından hoşlanır. Ama çoğu erkek bu kısa ön sevişme süresi yaşatır kadına ya da ön sevişme süresi yeterli olsa bile kaliteli, cinsellik içeren eylemlerin olmadığı, cinsel tatmin ve cinsel doyumun yaşanmadığı bir ön sevişmeyle kadını hayal kırıklığına uğratabilir. Kadın yarım kalmış bir vaziyette yatakta yatarken erkek duşunu almış, yatakta uyumaya başlamış bile olabilir. Sevgili erkekler, bu konuda ön sevişmeye özen göstermenizi, partnerlerinizi tatmin etmenizi size tavsiye ediyorum. Üçüncü temel hata dikkatin kolaylıkla dağılması. Aslında bu sadece erkeklerin sorunu değil, kadınların da sorunu. Çünkü yatak odasına cep telefonu girdiği zaman, televizyon girdiği zaman, laptop girdiği zaman, mesaj sesiydi, bilgisayar sesiydi, WhatsApp sesiydi derken dikkat kolaylıkla dağılabiliyor. Hazla odaklanmakta güçlük çekilebiliyor. O nedenle de bu özel zamanlarda yatak odanıza bu tür teknolojik aletleri sokmayın, kendinizi hazza odaklayabilirsiniz diye. Çünkü kadın beynini de zaten kapatmak zordur. Kadın düşünür, ertesi gün yemeği düşünür, ne giyeceğini düşünür, çocuğun uyumasını düşünür. Bir de ekstradan çevreden teknolojik faktörler olduğu zaman bip sesi, mesaj sesi, telefon sesi gibi o da cinsellik üzerine ne yazık ki olumsuz etkileri olan bir hata silsilesidir. Dördüncü maddeye gelecek olursak, çiftler ilişkileri hakkında, cinsellikleri hakkında birbirlerinden beğendikleri, beğenmedikleri şeyleri birbirlerine ifade etmeleri gerekli. Misal, eşiniz diş fırçalasın istiyorsanız, bu konuda rahatsızlık duyuyorsanız bunu karşı tarafı kırmayacak, samimi bir dille, pozitif, olumlu konuşmalar yaparak ve ben dilini kullanarak ifade edebilirsiniz. Bayanlar için söylüyorum, eşinize bu parfümü kullanmaktan hoşlanıyorum, daha çok kullanır mısın gibi ifadeler yine cinsel yaşamınıza pozitif ve renk katacaktır. O nedenle de cinsel iletişim çok önemli. Burada kritik olan şey cinsellik sırasında dikte eder gibi konuşmak değil, gerek beden diliyle, gerek samimi jestlerle, gerek samimi konuşmalarla bunu partnerinize ifade edip açıklayabilmeniz. Eğer bunları yapmazsanız, gerek fantazilerinizi, gerek isteklerinizi, gerek beklentilerinizi aktarmazsanız ne yazık ki çift ilişkisi olumsuzluğa doğru gidiyor. Ardından işte cinsel isteksizlik gibi, aldatmalar gibi ne yazık ki istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kadınlar için aslında hoş bir iltifatın, tebessümün, küçük bir jestin, gün içinde gönderilen mesajların ne kadar önemli olduğunu bilseydi erkekler eminim cinsel yaşamlarına ve çift ilişkilerine bunu daha çok koyarlardı. Bu şekilde yapılan mesajlar kadının eşine, partnerine sevgisini, ilgisini ve cinsel yaşama ilgisini arttırır. Siz bütün gün bunları yapmayıp akşam eşinizden seks beklediğinizde, eşiniz isteksiz olduğunda her zaman böylesin zaten, sen ne zaman istersin ki gibi kalp yaralayıcı sözler sizi daha çok uçuruma sürükler. Onun yerine güzel tebessüm, küçük minik jestler, küçük mesajlar eşinizi de mutlu kılacak
evlilik yaşantınızı da diri tutacaktır efendim. Erkeklerin bir kısmı sadece kendi cinsel fantazilerine odaklanırlar. Kadınların fantazilerini duymak istemezler. Ya da kadınlar fantazilerini anlatmak konusunda utangaç, çekingen ya da suçluluk psikolojisi içerisinde söylemekten çekinirler. Esasında kadının kendini ahlaksız olarak yorumlanmayacağı bir ilişki içinde olması, erkeğin de kendini sapkın olarak bakılmayacağı bir ilişki içinde olması karşılıklı paylaşımı getirir. Bu tarz hatalara da düşmeyiniz efendim. Erkeklerin yaptığı bir diğer hata, eşinizle özel zamanlar geçirmek için sadece yatak odası rutinini kullanmayın. Bazen bir lüks otel odası, bazen kalabalıklar içerisinde, bazen banyoda bu şekildeki hareketli cinsel yaşam fantazileri de sizin evlilik dinamiği içerisinde cinselliğinizi diri tutacaktır. Ama hep aynı rutinde olduğunuzda hem siz hem eşiniz bir süre sonra o cinsellikten sıkılmaya başlayacaktır. Erkeklerin yaptığı bir diğer hata kadınlara anlayışsız davranmak. Burada anlayışsız davranmaktan kastım, kadın doğum yapmıştır, var olan kiloları vardır, kendine özgüveni, cinsel özgüveni yaralanmıştır. Karanlıkta, yorgan altında seks yapmak istiyordur. Eşinizin bu ihtiyacınızı görmezden gelmeyin. Seni her halinle seviyorum mesajını hem sözel olarak hem davranışlarınızla mutlaka ona gösterin. Çünkü gerçekten de evlenirken onun bedenine bakarak değil, kalbine, ruhuna bakarak severek evlendiniz. Eşinizi bu anlamda desteklediğiniz zaman o da size bu konuda gerçekten çiçek gibi açılacaktır. Erkeklerin bir diğer yaptığı hata, seks sırasında sadece kendilerine odaklanmak. Partnerlerinin zevk alıp almadığını, bu konuda ona geri bildirim yapıp yapmadığını görmezden gelirler. Çoğunlukla sadece kendi hazlarına, kendi boşalmalarına odaklanırlar. Esasında çift uyumu için karşılıklı partnerlerin birbirlerinin hazlarını, birbirlerinin bedenlerinden zevk almalarının yolu da aslında iletişim halinde kalmaktır. Eğer eşiniz bu noktada orgazm olmadıysa sizin boşalmanız onun bir sonraki cinsel ilişkide ya zevk almadığım bir ilişkiye niye gireyim ki diye cinsellikten soğumasına neden olabilir. Diğer bir konu ise ne yazık ki günümüz dünyasında son madde olarak söyleyeceğim bunu. Yaşandı, bitti saygısızca. Çoklu partnerli ya da işte sadece son böyle tüketime odaklı Batı seksinin dayattığı şeyleri yaşadığı için bizim gençlerimiz ve yeni evli çiftlerimiz sadece sekse, penis vajina birlikteliklerine odaklanırlar. Esasında kadının cinselliğinde penis vajina birlikteliği son sıralardadır. Kadın cinselliğe ruhsal bir boyuttan bakar, duygusal bir pencereden bakar. Cinsel tatmin ve cinsel doyumu yaşaması için karşılıklı haz alıp vermeleri gerekir. Bu noktada beylere tavsiyem, lütfen eğer uzun soluklu bir birlikteliğin içerisindeyseniz bunlara dikkat etmeniz. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Dilerim bu 10 hatayı evliliğinizde, çift ilişkinizde monte etmez ve önünüze bakarsınız. Görüşmek dileğiyle.